Pir Sultan Abdal, Alevi Bektaşilerin piri, yol önderi ve ulu ozanıdır. Pir Sultan Abdal 1480 yılında Sivas ili Yıldızeli ilçesinin Banaz köyünde dünyaya gelmiştir. Yazdığı bir şiirde asıl adını ve neslinin nereden geldiğini öğreniyoruz. Pir Sultan Abdalım destim damende, ismim Koca Haydar, neslim Yemen'de. Garip başa bir hal gelse zamanda, orada her kişinin dostu bulunmaz. Asıl adının Haydar olduğunu ve neslim Yemen'de ifadesinden de Ehl-i Beyt soyundan geldiğini anlıyoruz. Bir başka şiirinde ise benim aslım Horasan'dan, Hoydandır diyor. Ve bu demek oluyor ki 12 imamlar Emevi ve Abbasi zulümleri sonucunda göç ederek Horasan'a gelmiş ve buradaki Türkmenlerle aralarında kız alıp kız vererek soybağı kurmuştur. Bu nedenle Pir Sultan hem Seyit hem de Türkmen bir kimliğe sahiptir. Haydar 7 yaşına geldiğinde babası köydeki diğer çocuklar gibi koyunları otlatmasını istedi. Yıldız Dağı eteklerinde koyunları otlatmaya başladı. Bir gün koşturup iyice yorulunca başını bir taşa koyar koymaz uyuyakaldı. Düşünde bir ışık parladı. Karşısında aksakallı bir ihtiyar beliriverdi. Bir elinde dolu, öteki elinde bir al elma tutuyordu. İhtiyar ilkin doluyu uzattı Haydar'a. Doluyu içti Haydar. İçti ve alev alev tüm bedeni yanmaya başladı. Ardından al elmayı uzattı. Haydar ihtiyarın elindeki al elmaya uzandığında bir parlaklık gözlerini kamaştırdı. Avucunun içinde parlak yeşil bir ben vardı. Haydar'ın kafasında anında bir şimşek çaktı. Karşısındaki aksakallı ihtiyar Hünkâr Hacı Bektaş Veli'ydi. Hemen eline sarılıp öptü. Hünkâr ona bundan böyle senin ismin Pir Sultan olsun. Ünün dört bir yana yayılsın. Sazının üstüne saz, sözünün üstüne söz gelmesin. Ali evladı ve Ehl-i Beyt'in hakkını almada yardımcın hak olsun dedi ve gözden kayboldu. Akşam eve dönmeyince meraklanıp aramaya çıkan köylüler onu taşın üstünde uyur buldular. Yüzüne pembe bir güzellik yayılmıştı. Büyükler Haydar'ın hak dolusu içtiğini anladılar ve eline bir saz verdiler. O günden sonra Pir Sultan Hacı Bektaş Veli dergahında Alevi Bektaşi yoluna hizmet etmeye başladı. Odun taşıdı, su getirdi, kara sabana öküzleri koşup çift sürdü. Konuk ağırladı, aç doyurdu. Harama hiç el sürmedi. Kul hakkı yemedi. Eline, beline, diline sahip olmak onun da diğer canlar gibi hiç aklından çıkarmadığı temel ilke oldu. Cemlere katılıp hak kelamını Türkçe manasıyla dinledi. Anladı. Allah'ı, Muhammed'i, Ali'yi, Hacı Bektaş Veli'yi, 12 imamları, 3'leri, 5'leri, 7'leri, 40'ları öğrendi. İmam Cafer-i Sadık buyruğunu okudu. Güzeli çirkini, iyiyi kötüyü, haklıyı haksızı, zalimi mazlumu bütün bu hepsini ermişlerden dinledi. Bir gün Gözcü Hüseyin dergaha üzgün bir şekilde geldi. Bektaşi postnişinde oturan dede "Nedir Hüseyin, ne oldu?" dediğinde Hüseyin "Asesler yani Osmanlı güvenlik güçleri bu kez de sofularda can yakmışlar pirim. Köy halkı kapıda bekler. Yara bere içindeler. Derman umarlar." Dede "Hadi içeriye alın, bekletmeyin onları. Zaten ahuzar içindeler, acıları taze. Bir de biz bekletmeyelim." dedi. Köylünün durumu hiç iyi değildi. Kiminin kafası yaralı, kiminin kolu. Köyden 2 can Osmanlı asesleri tarafından şehit edilmişti. Dede şöyle seslendi: "Erenler, canlar, doğrusu biz de sizlere yardımcı olamamanın ezikliğini yaşamaktayız. Yurdun her yanından her gün böyle haberler gelir. Sizin anlayacağınız Alevi Bektaşi'nin, Kızılbaş'ın hali pek yaman. Köylü ahuzar içinde. Osmanlı her gün biraz daha azgınlaşıyor. Kendilerinin şekillendirdikleri şeriata uygun ibadet yapmıyorlar diye cem sırasında canlar baskına uğruyor. Niyazda, semahta, lokmada birlik olmuş yürekler hor görülüyor, hakarete uğruyor. Yetmiyor, hak için yapılan ibadet suç sayılıyor, sorgusuz sualsiz alınıp götürülenler Kızılırmak'ın karanlık sularında boğduruluyor. Ama bilinsin ki şehit edilen canların sesi er ya da geç yankılanır." Dedenin göz pınarları yaş doldu. Bunu gizlemeye çalıştı fakat beceremedi. Yaşlar aşağıya doğru süzülürken sözlerini şöyle sürdürdü: "Erenler, anlattığınıza bakılırsa pek yaman bir gün geçirmişsiniz. Anladığımız kadarıyla durum iyi değil. Lakin şu an size sabır dilemekten başka aklıma bir şey gelmiyor. Yarası ağır olan varsa gereken yapılsın. Bu gece iyi ve kötü 2 olayı birlikte yaşıyoruz." Eliyle Pir Sultan'ın omuzunu tuttu. Hafifçe sıktı. Canların da himmet ve arzusuyla Pir Sultan'a icazet vermeye hazırlanıyordu. "Gayrı güvenimiz tamdır ki ikrarından dönmez Pir Sultan.
Sabahleyin herkes dergahta toplandı. Sıra Pir Sultan'a dedelik hırkasını giydirip pirlik nişanı takmaya gelmişti. Erenler hu, Bismillah, Allah Allah diye ünledi. Dergahta bulunan canlar hu diye karşılık verdiler. İçinizde Pir Sultan'ın yaramaz bir işini gören varsa dile gelsin dedi. Biraz bekleyip tek tek canların gözlerinin içine baktı. Kimse karşı değildi. Dede kendi elleriyle hırkayı Pir Sultan'a giydirdi. Pirlik nişanını da boynuna taktıktan sonra alnını öptü. Pir Sultan Abdal Banaz'da dergah kurup yolumuzun önderlerinden olacaktır dedi. Ancak Pir Sultan'ın cemaat yönetmesi için evlenip müsait tutması gerekiyordu. Yakın arkadaşı Ali Baba'yı da yanına alarak dedenin huzuruna gitti ve Ali Baba Ballıhan'ı babasından istedi ve o gece ikrar verildi. Bir ay sonra Pir Sultan ve Ballıhan'a bir düğün yapıldı ki dillere destan. Daha sonra dedenin huzurunda Pir Sultan ve Ali Baba müsahip oldular. Müsahiplik iki Alevi ailesinin dünyada ve ahirette kardeş olmasıdır. Bu bağ sadece dostluk değil, sorumluluk, sadakat ve dayanışma anlamına gelir. Bir süre sonra Pir Sultan ve Ballıhan Sivas Banaz'a gittiler ve burada dergahını kurdu. Pir Sultan'ın ünü gitgide her yana yayıldı. Sayılan, sevilen bir pir oldu. Her cuma canlar bölük bölük gelirler, el bağlayıp dara dururlar. Ondan nasip alırlardı. Kapısında koçlar tığlanır, açlar doyar, çıplaklar giyinip giderlerdi. Pir Sultan'ın yaşadığı yıllar Anadolu'da kötülükler kol gezmekteydi. Çocuklar aç yatıp kalkıyor, gençler kırım kırım kırılıyor, biçim biçim biçiliyor, kıyıma uğruyordu. Yaşlılar çaresiz ve dermansızdı. Bir gün müsahibi Ali Baba Pir Sultan'ın dergahına geldi ve şöyle dedi: "Bu işin sonu nereye varacak pirim? Şeyhülislam gün geçmiyor ki Kızılbaşlar aleyhine bir fetva vermesin. Adamlar bizim hak için cem yaptığımıza dahi karışıyorlar. Sünni şeriat kurallarına uygun şekilde namaz kılıp oruç tutmadığımıza kızıyorlar. Oysa biz şeklen değil özümüzle ibadetimizi yapıyoruz. Onların nazarında kendileri gibi yaşamayan herkes dinsizdir, gavurdur. Aşar bahanesiyle köylerimiz yağma ediliyor. Asıl amaçları sömürmek. Bütün bu olup bitenler karşısında Pir Sultan kendisini dergaha kapatıp gözünü bağlamadı, kulağını tıkamadı. O da köylülerin uğradığı baskı ve zulüm karşısında halkın düşüncelerini, kaygılarını dile ve tele getirdi. Onlara şu dizelerle moral ve umut aşıladı: "Mehdi dedem gelse gerek, Ali divan kursa gerek, haksızları kırsa gerek, intikamın ala bir gün." Osmanlı'nın çeşitli vilayetlerinde bazı Aleviler ya vaatlere kanarak ya da tehdit ve baskılara boyun eğerek inançlarından dönüyorlardı. Pir Sultan ise cesur ve başı dik şöyle haykırıyordu: "Koyun beni hak aşkına yanayım, dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım, dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Kadılar müftüler fetva yazarsa, işte kement, işte boynum asarsa, işte hançer, işte kellem keserse, dönen dönsün ben dönmezem yolumdan." Günlerden bir gün Sofular köyünden bir genç Pir Sultan dergahına geldi. Bu genç Hızır'dı. Ondan nasip aldı, dergaha hizmet etti. Bir gün dedi ki, "Osmanlı her geçen gün kötülüğünü daha da arttırıyor. Pirim, himmet edip destur verirseniz bana, ben de İstanbul'a gidip bilgimi daha da arttırıp bir makama geçerim. Sizleri bu zulümden kurtarırım. Ben de bu yolla halkıma hizmet ederim." Pir Sultan, "İnşallah Hızır" dedi. Ertesi gün Hızır İstanbul'a gitmek için yola çıkacaktı. Pir Sultan Abdal Hızır'a bir kese altın akçe verdi. "İstanbul'da lazım olur" dedi. Dergah bahçesinde bir gül vardı. Pir Sultan, "Bir de o gülü götür, hocana hediye edersin" dedi. Hızır o gülü sökmeye ne kadar uğraştıysa da başaramadı. Hatta bıçakla kesmeyi denedi, yine de kesemedi. O gül aslında Aleviliktir. Kökü derinlerde, toprağa yani halka bağlıdır. Dikenleriyle zalime karşı durur ama çiçeğiyle sevgi ve güzellik saçar. Hızır'ın gülü koparamaması Aleviliğin zorla bastırılamayacağını ve güce boyun eğmeyeceğini gösterir. Çünkü Alevilik gönüllerde yetişen bir güldür. Ne kılıçla kesilir ne de zorbalıkla sökülür. O gül Pir Sultan'ın yoludur. Bu yüzden oradaki gül sadece bir bitki değil, bir inancın ve bir duruşun sembolüdür. Hızır'ın ter içinde kaldığını gören Pir Sultan, "Sen o gülü sökemezsin Hızır. Ama İstanbul'a gider, okur büyük makama geçersin. Şu Sivas'a vali bile gelirsin. Gelir de bizi bile asarsın" dedi. Hızır İstanbul'a gitti.
Padişahın sarayına girdi. Pir Sultan'ın himmetiyle ilerledi. Paşa oldu. Sivas valiliğine atandı. Fakat gitgide düşkün olup ikrarını unuttu. Fakir halka zulmetmeye, haram yemeye başladı. Namus gözetmez, hak aramaz oldu. Pir Sultan Abdal ise bu yaşananlar karşısında halkına "Gelin canlar bir olalım, münkire kılıç çalalım, yoksulun öcün alalım, tevekkeltü Teâlâllah" diyerek halkını birlik içinde olmaya davet ediyordu. O sırada valinin buyruğuyla yola çıkan Asesler büyük bir gürültüyle Banaz'a geldiler. Ali Baba "Yine ne istiyorsunuz Asesbaşı?" diye sordu. "Pir Sultan'ı götürmeye geldik. Hakkında vali fermanı ve kadı kararı var. Tutuklusun Pir Sultan" dedi. Köylüler ellerine kazma kürek alarak "Vermeyiz pirimizi" diye haykırdılar. Halkın bu davranışı karşısında duygulanan Pir Sultan, "Canlar, kardeşler, beni dinleyin hele. Şimdi koyun beni gideyim. Gideyim ki dar ağacında biriktirdiklerimi yüzlerine karşı bir güzel haykırayım, hesap sorayım." Atı getirdiler. Pir Sultan atına bindi. Köyden epey uzaklaştılar. Önce Pir Sultan Abdal'ı atından indirip ellerini bağladılar. Daha sonra ipin diğer ucunu Asesbaşı'nın atına bağlayıp onu sürüklediler. Bileklerinden kan fışkırıyordu. Karnı, dizleri ve alnı da kanadı. Uzun bir süre yerde sürüklendi. Asesbaşı her nasılsa bu işkenceyi yapmaktan vazgeçti. Pir Sultan Asesbaşı'na seslenerek "Öyle anlaşılıyor ki kadı efendileriniz bizi yargılatmadan öldürtmek isterler. İsterler ki aman dileyelim. Ama bilmezler ki bu can tende durduğu sürece başımız dik gezeceğiz. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil" dedi. Sabahleyin Asesler Pir Sultan'ı meydana getirdiler. Divan kurulmuş, herkes yerini almıştı. Halk da zorla seyre getirilmişti. Sarı kadı söze girdi. "Hakkında şikayetler var Pir Sultan. Halkın arasına nifak sokuyormuşsun. Köylüyü hilafete karşı kışkırttığın gibi Aseslerin üzerine saldırtmışsın. Halk arasında ikilik yaratıyormuşsun." Pir Sultan kadıya şöyle cevap verdi. "İkilik perdesi yoktur gözümde. Birlik gönlümde, özüm sözümde. Gece gündüz durmuşum hak niyazında. Pir Sultan Abdal'ım meydana geldim." Kara kadı söze girdi. Şeriatın ve sünnetin emirlerini inkar ettiğin, kızıl başlık giyip cem-dem yaptırdığın, kadınlarla erkeklere bir arada semah ettirdiğin söylenmiştir. Hakkında şikayet var. Cevap hakkı Pir Sultan'a geldi. "Gidi Yezid bize kızıl baş demiş. Meğer şahı sevdi dese yeridir. 72 millet sevmedi şahı. Biz severiz Şahı Merdan Ali'dir. Pir Sultan der ki hakkadır yolumuz. Evvel kurban verdik şaha serimiz. 12 imam meydanında darımız. Biz şehidiz serdarımız Ali'dir." Kadıların hesabı tutmamıştı. Pir Sultan bunca yolu yaya ve elleri bağlı olarak, üstelik işkence altında gelmesine ve geceyi aç susuz geçirmesine karşın gücünden hiçbir şey yitirmemişti. Pir Sultan şöyle devam etti. "Bizim devletle bir sorunumuz yoktur. Bizim sorunumuz devlet gücünü kötüye kullananlardır. Şeriat hükümlerini dilediği gibi uygulayanlardır. Bizim haramla beslenenlere verilecek hesabımız yoktur. Varın bildiğinizi yapın." Sorgulamayı sessizce izleyen vali, kadıların Pir Sultan'la başa çıkamayacaklarını anlayınca ayağa kalktı ve olaya el koydu. İş kadı divanını aşmış, devleti Ali Osmaniye'yi ilgilendirir olmuştur. "Çok ağır kelimeler edersin Pir Sultan. Kendine ermişler sınıfına koyarsın. Bunu kanıtlaman gerek. Kanıtlamazsan bilesin ki o bilge başına bir zarar gelir." Pir Sultan sordu. "Peki ya kanıtlarsam?" Vali "Serbestsin Pir Sultan. Ancak bir şartla 4 yıl Sivas sancağına uğramayacaksın." Pir Sultan "Kanıtı kolaydır Vali Paşa. Bu kadılar var ya bu kadılar. Sürekli haram yerler. Fakat benim itlerim dahi harama yaklaşmazlar." Vali hayretle "İtlerin haramı helali ne bilsin Pir Sultan" dedi. "Bilirler Vali Paşa. Benim itlerim haramı helali bilirler" dedi. "O zaman haber gönderelim, itler getirilsin" dedi vali. "Haber göndermeye gerek yok Vali Paşa. Çağırırım şimdi gelirler. Siz yemekleri hazırlatın" dedi. Pir Sultan hu çekende ses dağdan dağa yankılandı. Pir Sultan'ın çağrısını alan köpekler kısa bir süre sonra yargı meydanına vardılar. Aşçıbaşı 2 ayrı kap yemek hazırladılar. Birine helal, diğerine haram yemekleri koydular. Önce kadılar başladı. Öyle iştahlı yiyorlardı ki çevreden izleyip de karnı aç olanlar imrendiler. Daha sonra 2 kap yemek de köpekler için geldi.
Vali, haydi bakalım Pir Sultan, sal itlerini dedi. Köpekler 2 tabağı da koklayıp harama dil sürmeden helal yemekten yediler. Vali, ne oldu aşçıbaşı, durum nedir diye sordu. Aşçıbaşı, kadılar haram, itler helal yemekten yediler vali hazretleri. Vali, madem öyle serbestsin Pir Sultan. Ancak dediğim gibi köye gitmek yok dedi. Halkın Pir Sultan'a inancı daha da perçinlendi. Pir Sultan haram yiyen kadıları şu dizelerle taşlamaktan geri durmadı. Koca başlı koca kadı, sende hiç din iman var mı? Haramı helali yedin, sende hiç din iman var mı? Pir Sultanım zatlarımız, gerçektir şöhretlerimiz, haram yemez itlerimiz. Bu sözümde yalan var mı? Ertesi gün Pir Sultan, eşi Ballıhan, kızı Senem ve oğulları Seyit Ali, Pir Mehmet, Ergayip ve köy ahalisiyle vedalaştıktan sonra yola koyuldu. 4 yıl Sivas'ın sınırları içine uğramasına izin yoktu. Saz çalıp söyleyerek acı içindeki insanlara yaşama gücü aşıladı. Zaten yaygın olan ünü daha da yaygınlaştı. Horasan'dan Balkanlara değin onu tanımayan kalmadı. Sazı ile gönüllerde taht kurdu. O dönemde 2 büyük Alevi ocağı vardı. Biri Osmanlı sınırları içinde yer alan Hacı Bektaşi Veli Ocağı, diğeri ise Safevi İmparatorluğu sınırlarında yer alan Erdebil Tekkesi'ydi. Pir Sultan Abdal Erdebil Tekkesi'ne de gitti. Erdebil Tekkesi'nin piri dedi ki, senin yerin burası değil Pir Sultan, senin yerin Anadolu, var git Anadolu'yu irşad et. İşte o zaman Pir Sultan, Tunceli Pülümür'e bağlı Hacılı köyüne gelerek bir bina inşa etmeye karar verdi. Köylüler, pirim buraya bir ulu direk lazım dediler. Pir Sultan, ben bulup getiririm deyip sır oldu. Erdebil Tekkesi'nden bu ulu direği alıp getirdi. Direği evin ortasına atınca direk dikilip kaldı. Bunun üzerine binayı bağlayın dedi Pir Sultan. İşte o bina 500 senedir hala ayakta, hiç yıkılmadı. Bütün bina bu direk üzerine kuruludur. Osmanlı-Rus Savaşı'nda Ruslar buraya geldiklerinde Hacılı Pir Sultan Ocağı'nı yakmak istediler. Fakat yanmadı. Bir tane Rus asker düşüp ölünce burada olağanüstü bir durum olduğunu düşünerek dokunmadılar. Anlatıma geri dönersek Pir Sultan 4 yılın sonunda Sivas sancağına ailesinin yanına geri döndü. Banaz'dakiler de Pir Sultan'ı çok özlemişlerdi. Ona sarıldılar. Safavi hükümdarı Şah İsmail Hatayi, Anadolu'daki Alevi Kızılbaş topluluklarıyla doğrudan iletişim kurmak için bir ziyaret planladı. Bu sıradan bir siyasi sefer değil, aynı zamanda inanç birliğini sağlayacak büyük bir kurultaydı. Bu büyük kurultayın hazırlıkları başlamadan önce Şah İsmail Safevi'nin gelişini Anadolu'daki Alevi Bektaşi ocaklarına duyurma görevi Pir Sultan Abdal'a verildi. Pir Sultan her ocağa, her aşirete, her dedeye Şah İsmail'in geleceğini duyurdu. Kurultay günü geldi. Şah İsmail Osmanlı hududunu geçerek Sivas yöresine geldi. Yıldız Dağı'nın Sarıkaya koruluğunda toplanan Anadolu Alevi Kızılbaş beyleri ve Ocakzade dedeler Şah İsmail'e ikrar verdiler. Kurultayda Anadolu'daki yoksulluk, sürekli baskı ve kıyımlar, ağır vergilerle halkın üretiminin talan edilmesi, adaletsizlikler ve yaygın yolsuzluklar ile Alevi Kızılbaşlık inancının dinsizlik sayılarak inananların katledilmesi konuları ele alındı. Şah İsmail, Hacı Bektaş ve Erdebil dergahlarının bir bütün olduğunu belirterek dedelik postuna Kalender Çelebi'yi oturttu. Zakirliği Pir Sultan ve Kul Himmet üstlendi. Hubiyar Sultan ise bacı ve sofular ile birlikte semah döndü. Bu cemde hak için semah dönenlerden biri de Şah İsmail Hatayi'ydi. Burada semah döndüğünü Pir Sultan'ın taliplerinden aktarılan bir deyişten öğreniyoruz. Şah Yıldız Dağı'nda semah eyledi. Bir ayak üstünde binbir kelam söyledi. İndi Banaz'ı hoş vatan eyledi. Hayli devru zaman geçti orada. Şah İsmail Hatayi'nin iyi semah döndüğünü Pir Sultan Abdal Erdebil Tekkesi'ne gittiğinde yazdığı şu dizelerle anlatır. Bülbül gerek gül dalına konmaya, Şah İsmail gibi semah dönmeye, müsahibin yok mu derdin yanmaya, niye geldin derler Urum sofusu. Bugün bile Alevi Bektaşi cemlerinde en çok Pir Sultan Abdal ve Şah İsmail Hatayi'nin deyişleri ve nefesleri okunur. Şah İsmail siyasi liderliğinin yanında aynı zamanda dini lider olmuştur. O 4 kapı 40 makamdan ders almış ve insanı kamile ulaşmış bir hakikat eridir. Alevilerin gönlünde kazandığı zafer hiçbir zaman eskimemiştir. Konuya geri dönersek Şah İsmail bu kurultaydan sonra Tebriz'e geri döndü.
Sivas valisi Hızır Paşa Asesbaşı'nı çağırtarak belli ki Pir Sultan'ın düşünceleri bütün Anadolu'ya sirayet etmiş. Yanına gidip Vali Paşa seni çağırıyor de. Pir Sultan ise olup bitenlerden habersiz her zaman olduğu gibi dergaha getirilen erzağı yoksul halk arasında paylaştırıyordu. Asesler Pir Sultan'ı Hızır Paşa'nın sarayına götürdü. Hızır Paşa, sen benim pirimsin. Sana ne kadar saygı duyduğumu bilirsin. Biz seni başımıza tac yapmak isteriz. Pirim şu şahtan filan da vazgeç dedi. Hızır Paşa eski pirinin önüne çeşitli yemekler koydurttu. Fakat Pir Sultan hiçbirine elini sürmedi. Paşa merak edip nedenini sordu. Pir Sultan, kusurun büyük Hızır, ikrarından döndün, haram yedin, sen düşkünün birisin, yoldan çıktın, yetimlerin ahını aldın. Bir de şah kelimesini bir daha ağzına alma diyorsun. Senin ekmeğin yenir mi Hızır dedi. Hızır Paşa bağırarak Asesbaşı yetti artık. Şunu götürüp zindana atın. Zincire vurun. Sazını kırın dedi. Pir Sultan o geceyi zindanda geçirdi. Hızır Paşa ise gece boyunca çok korkunç kabuslar gördü. Ertesi gün Pir Sultan'ı zindandan çıkarıp şöyle dedi. Padişah Efendimiz'e bu işi iyilikle halledeceğimize dair söz verdik. O da sizin nefeslerinizi okuyup dinliyor. Çok beğeniyor, ozanlığınıza hayran. Pir Sultan'ın bilge başına zarar verilmeden karışıklık önlensin diye buyruk verdi. Siyaset yapmazsan kanunlar sana dokunmaz. Pir Sultan, hiç öyle şey olur mu Hızır? Haksızlığı görüp de susmak er kişiye yakışır mı? Üstelik ben Pir Sultan Abdal'ım. Canımı halkıma adamışlardanım. Bunları bana nasıl söylersin? Sen değil miydin dergaha kabul edilirken? Hak yolunda ölmek var, dönmek yok diye and içen. Kendin döndün, beni de döndürmeye çalışıyorsun. Ben hak bildiğim yoldan dönmem Hızır. Bir can için kimseye yalvarmam dedi. Bu sözlerden sonra Asesler Pir Sultan'ı tekrardan zindana kapattılar. Pir Sultan sesini yükselterek zindanın duvarını delercesine şöyle seslendi. Eynimize kırmızılar giyeriz. Halimizce her manadan duyarız. İmam Cafer mezhebine uyarız. Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz. O sırada Hızır Paşa Pir Sultan'ı tekrar huzuruna getirterek şimdi bize 3 nefes okuyacaksın ve içinde hiç şah sözcüğü geçmeyecek. Padişah Efendimizin fermanı bu yoldadır. Okuduğun nefeslerde şah sözcüğünün olmadığını görürsek seni idam etmeyeceğiz. Yok eğer tersi olursa daha önce hakkında verilen kararı uygulamak boynumuza borçtur dedi. Pir Sultan sarayın duvarlarını delercesine ilk nefesini okudu. Hızır Paşa bizi berdar etmeden açılın kapılar şaha gidelim. Siyaset günleri gelip yetmeden açılın kapılar şaha gidelim. Ardından ikinci nefesinde Katip Arzu Halim yaz şaha böyle isimli nefesini okudu. Üçüncüde ise karşıda görünen ne güzel yayla. Bir dem süremedim giderim böyle. Ela gözlü pirim sen himmet eyle. Ben de bu yayladan şaha giderim ile başlayan nefesini okudu. Ne Hızır Paşa ne de kadılar Pir Sultan'a yanıt vermediler. Üçü de şaşırmış haldeydi. Hızır Paşa'nın ve kadıların mantığı bir türlü kabul etmiyordu. Bir insan ölümün üzerine bu deyin nasıl gidebilirdi? Pir Sultan söze girdi. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Marifetli can erenler canıdır. Marifetsiz can hayvanlar canıdır dedi. Hızır Paşa, kendi idamını kendin onayladın Pir Sultan dedi. Ertesi gün çok geçmeden meydan dolup taştı. Herkes üzgündü. Hızır Paşa, herkes Pir Sultan'ı taşlasın, taşlamayanın boynu uçurulacaktır diye halka duyurdu. Müsahibi Ali Baba yan taraftaki bahçeden birkaç gül koparıp hazırladı. Herkes taş atarken o gül atacaktı. Aklınca taş yerine gül atarsam incinmez diye düşündü. Uğruna mücadele ettiği halk Pir Sultan Abdal'ı taşlamaya başladılar. Taşlar Pir Sultan'ın tepesine yağmur gibi yağmaya başladı. Ancak bundan hiç etkilenmiyordu. Ali Baba can korkusundan bir gül attı. Ali Baba'nın bu davranışı Pir Sultan'ı yürekten yaraladı. Bunun üzerine Pir Sultan şu deyişi söyledi. Pir Sultan Abdal'ım can göğe ağmaz. Hak'tan emrolmazsa rahmet yağmaz. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlle dostun bir tek gülü yaralar beni. Ali Baba yere çömeldi, başını ellerinin arasına almış hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Pir Sultan iskemleye çıktı. Cellat yağlı urganı Pir Sultan'ın boynuna geçirdi. Pir Sultan son kez ben de şu dünyaya geldim giderim. Kalsın benim davam divana kalsın.
Muhammed Ali'dir benim vekilim, kalsın benim davam, divana kalsın. Cellat Pir Sultan'ın ayağının altındaki iskemleyi çekmek için eğildi. Elini uzattı ki ansızın müthiş bir fırtına koptu. Toz dumandan göz gözü görmüyordu. Hızır Paşa dahil herkes can derdine düştü. Toz duman dindikten sonra Pir Sultan'ın boynuna takılan yağlı urganın bomboş olduğu görüldü. Pir Sultan sır olmuştu. Bugün bile Pir Sultan Abdal'ın etkisi o kadar güçlüdür ki onun türküleri olmadan halk müziğini anlatmak eksik kalır. Bestelenen türkü ve nefeslerinden bazıları bu listededir. Şimdi sizlere sazım ile her birinden birer kıta okuyarak medley oluşturacağım. Ötme bülbül ötme, şen değil bağım, dost senin derdinden. Ben yana yana tükendi fitilim, eridi yağım. Dost senin derdinden, ben yana ya dost, ya dost, ya dost, ya dost, dost. Deryadan bölünmüş sellere döndüm, deryadan bölünmüş sellere döndüm. Vakitsiz açılmış güllere döndüm, ateşi kararmış güllere döndüm. Dost senin derdinden, ben yana ya dost, ya dost, ya dost, ya dost, dost. Gözleyi gözleyi hey dost, gözüm dört oldu. Gözleyi gözleyi gözüm dört oldu, gözüm dört oldu. Halimle yatarsın, günlerin geldi, korular kalmadı, kara yurt oldu. Pirimle yatarsın, car günün geldi, bir günün geldi. Kızılırmak gibi bendinden boşan, Bülbüle yerlendi ya dost zülfikar kuşan. Halep'ten Mardin'den ya dost Sivas'a döşen. Halimle yatarsın, car günün geldi, bir günün geldi. Sancak kalksın, Kazova'ya dikilsin, mümin olan kullar şaha çekilsin. Mazlumlar zalimden hakkını alsın. Halinle yatarsın, günlerin geldi. Uğrun sıra giden bozatlı Hızır, ayrılık derdinin dermanı nedir? Şu iki aleme olmuşsun nazır, ayrılık derdinin yar yar dermanı nedir? Dermanı nedir? Küseyim de ben yarime küseyim, siyah zülfün mahyüzüne asayım. Kerbela'da yatan İmam Hüseyin, ayrılık derdinin yar yar dermanı nedir? Dermanı nedir? Seslendirdiklerim Pir Sultan Abdal'ın sayısız eserinden sadece birkaçı. Bu liste uzayıp gider. Onun daha pek çok türkü ve nefesi halk müziğinin vazgeçilmez zenginlikleri arasında yer almaktadır. Şimdi de üstüne kitaplar yazılabilecek hakikat dolu sözlerine bakalım. Sen hakkı yabanda arama sakın, kalbini pak eyle, hak sana yakın. Pir Sultan insanın Tanrı'dan geldiğine ve Tanrı'nın insanda yansıdığına inanır. Bundan dolayı insana büyük değer verir. Bu sözde Tanrı'ya ulaşmak için kişinin kalbini temiz tutmasını öğütler. Pir Sultan ulular izini izle, kemliği terk eyle, iyiliği gözle. Bu sözde gurura, kine, bencilliğe, kötülüğe karşı çıkan Pir Sultan, insanların dürüstçe, dostça yaşamasını, dayanışmasını ve birbirlerine iyilik etmesini söyler. Vücudun şehrini arıtmayınca, yüzünü yumağa suyu neylersin? Pir Sultan yola uyanların nefsini yani vücudun şehri dediği gönlü temizlemesi gerektiğini, yoksa ibadetlerin de faydalı olmayacağını dile getirmiştir. Arslan olup yol üstünde oturan, Selman'a destinde nergis getiren, kendi cenazesin kendi götüren, Allah bir Muhammed Ali'dir Ali. Pir Sultan bu dörtlüğünde Kırklar Cemine ve Şah-ı Merdan İmam Ali'nin velayetine vurgu yapmıştır.
Nefsini bilmektir sözün gayeti. Bilmeye irfandan rehber isterler. Bu sözünü nefsini bilen Rabbini bilir hadisinden yola çıkarak yazmıştır. Üzerinden 500 sene geçti ama o asla unutulmadı. Onun insani özellikleri ve erdemleri hala anlatılır. Doğruluğu, inanç ve görüşlerini saklamadan açıkça dile getirdi. Adaleti, halkın hakkını savundu, zulme karşı çıktı. Cesareti, ölüm pahasına doğru bildiğini savundu. İnanç ve sadakati, Alevi Bektaşi inancına ve ikrarına sarsılmaz bağlılık gösterdi. Tevazusu, kendini halkın bir parçası olarak gördü ve makam mevkii reddetti. Sevgi ve hoşgörüsü, insanlar arasında birliği savundu. Cömertliği, dergahta toplanan erzakları fakir halk arasında paylaştırdı. İmam Hüseyin'i, Hallacı Mansur'u, Nesimi'yi ve Pir Sultan Abdal'ı katlettiler ama onların yüreklerde yaktıkları hakikat ışığını asla söndüremediler. Yezidler, Hızır Paşalar lanetle anılırken İmam Hüseyinler, Pir Sultanlar hep baş tacı oldu. Baş tacı olmaya da devam edecektir. Şimdi de sazım ile Pir Sultan Abdal'ın yazmış olduğu bir deyişi seslendireceğim. Hatam olduysa affola. Yine dosttan haber geldi. Yine dosttan haber geldi. Dalgalandı, coştu gönül. Bir doğruca yola girdi. Katarlandı, göçtü gönül. Kılavuzum Şah-ı Merdan. Kılavuzum Şah-ı Merdan. Çevresi çevrilmiş nurdan. Bunda bir hercai yarda. Neylesin vazgeçti gönül. Pir Sultan Abdalım gider. Pir Sultan Abdalım gider. Er olan ikrarın güder. Ceset bunda seyran eder. Şün hakka ulaştı gönül. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.